Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, tek sıradan oluşan güzel bir modelle geldim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen ipimi, tığımı gösterip modelimize başlayabiliriz. Şöyle ipim Alize Angora Gold simli. Şöyle kalınlığını, inceliğini de göstereyim. Tığım ise 1,40 milimlik tığ. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize başlayalım. Modelimize zincirler çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Zincirlerimiz 5 ve 5'in katları olarak, yani 5 5, hemen şöyle göstereyim. 5 5 olarak zincirlerimizi çekiyoruz. Şöyle ben sizlere model gösterecek kadar zincirlerimi çekiyorum. Sizler de istediğiniz uzunluğa gelene kadar 5 5 zincirinizi çekip modeli birlikte kurabiliriz. Evet, şöyle zincirlerimi çekiyorum arkadaşlar. Evet, bu kadar zincir yeterli gelecektir. Buraya 1 2 3 zincir, hemen tutmuş olduğum kısımdan trabzan. Yani modelimizi trabzan üzerine kuruyoruz. Sıradaki zincirimin içine yine trabzan yapıyorum. Dilerseniz sizler bu modeli sadece zincir üzerine kurabilirsiniz. Evet, ben bir sıra trabzan giderek modelimi uygulayacağım. Her bir zincirimin içine trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, ben trabzanlarımı yaptım. Hemen şöyle bir görüntümüz var. Burada modelimize başlıyoruz. Bir zincir çektim, geriye döndüm, hemen buradan bir tane sık iğne yaptım ve ilmeğimi uzattım. İpimi tığıma alıyorum, bir defa bir, aynı yuvanın içinden 2 ilmek, 3 doluyorum, 4 doladım ve 5 tane ilmek aldım. Hemen şöyle göstereyim. Burada ilmeklerimi ikişer ikişer çıkartıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle 2, tekrar 2, tekrar 2 ve en son 2 ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Burada 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen bu yapmış olduğumuz kısımdan dibine sık iğne olarak girdim. Sıradaki hemen bu boşluktan bir sık iğne daha yaptım. 2 3 4 ve 5. Evet. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Tekrar burada sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. trabzanımın içine sık iğne olarak sabitledim. Tekrar burada ilmeğimi uzattım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 5 tane ilmek topluyorum. Yani modelimiz dediğim üzere çok kolay bir model. Hemen evet, 5 tane ilmeğimi topladım. Tekrar burada ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen şurayı tekrar alayım. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bir önceki yapmış olduğumuz gibi sık iğne yapıyorum. Hemen dibinden sıradaki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Yine sıradaki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Sıradaki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Tekrar en son bir tane daha yapıyorum. Evet, iki kez kurmuş olduk modelimizi. 1 2 3 4 atladım, 5.'ye sabitledim.
Devam ediyorum. İlmeğimi uzattım. Aynı yuvanın içinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum. Üç tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen dibine bir, yanına 2, 3, 4 ve 5. Tekrar hemen buradan sayıyorum. 4 tane, beşinciye batıyorum. Sık iğne olarak. Tekrar bir model daha yapıyoruz arkadaşlar. İlmeğimi uzattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. Üç tane zincirimizi çekiyoruz. Yine dibine sık iğne olarak batıyorum. Tekrar hemen bir diğer yanındakine 5 tane sırayla sık iğne yapıyoruz. En son kısma da batıyorum. Hemen bunu da bu kenara sabitliyorum arkadaşlar. Evet, modelimizin görüntüsü bu şekilde. Bir diğer sıramızda aynısı olacak. Modelin tekrarı olacak. Hemen üst kısmı da göstermek istiyorum sizlere. Zaten modelimiz bir sıradan oluşuyor. Buraya zincirimi çektim. Geriye döndüm. İlmeğimi uzattım. Hemen çekmiş olduğum zincirin birinci değil ikinci zincirin dibinden yine 5 tane ilmek topluyoruz arkadaşlar. Bu ilmeklerimi ikişer ikişer yine çıkartıyorum. Burada yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne olarak battım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buradakileri ise hemen yapmış olduğumuz bir önceki kısma bu şekilde sık iğne olarak battım. Kenarı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen tekrar ilmeğimi uzattım. Aynı yuvanın içinden ilmek topluyorum, uzatıyorum. 5 tane ilmeğimi topladım. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum. 3 zincirimi çektim. Yine burada sık iğne yapıyoruz sırayla. Dediğim üzere modelimiz tek sıradan oluşuyor. Burada da aynı bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen diğer örneğimin tepesine sık iğne olarak sabitledim. Devam ediyorum. İlmeğimi uzattım. Yine aynı yuvanın içinden ilmek çıkartıyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. Hemen burayı tekrar alayım. Simli olunca ipimiz biraz karıştırıyoruz. Evet. İkişer ikişer ilmeklerimi çıkardım.
3 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine dibinden batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Burayı hızlı geçmek istiyorum biraz. Çünkü modelin tekrarı arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz bölüm modelimizin tekrarı. Hemen bu kısma sık iğne olarak battım. Ve burada tekrar ilmeğimi uzattım. Aynı yuvanın içinden 5 tane ilmek başına dolayıp ilmek çıkartıyoruz. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Yine sık iğnelerimi yapıyorum. En son kısma yine sık iğne olarak batıyorum. Evet. Modeli iki kez göstermiş oldum. Hemen bir üst sırayı da başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Videomuzu kapatalım. Burada 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Kenarda her zaman bu şekilde 4 tane zincirimizi çekip ilmeğimizi hemen uzatıyoruz. Birinci değil ikinci zincirimizin içine dipten bu şekilde ilmekleri topluyoruz. Evet, 5 tane ilmeğimi topladım. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu kadar kolay bir model. Sadece bir sıradan oluşan, gerçekten tersi düzü olmayan çift taraflı bir model. Hemen bu kısma da sık iğne ile sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben sizlere daha önce yapmış olduğum büyük parça üzerinde modelimi sizlere göstereyim. Evet, modelimiz ilerlediği zaman bu şekilde oluyor. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz modelimiz. Hemen şöyle göstereyim. Bu da benim daha önce yapmış olduğum modelim. Modelde herhangi bir kayma olmuyor arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde modelimizin. Gerçekten yapımı da kolay. İstediğiniz tığ işi örgüde bu modeli deneyebilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Yelek, bluz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model diye düşünüyorum. Ben modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, şöyle farklı açılardan göstermeye çalışıyorum modeli. Farklı açılardan görünümü bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.